arkada bırakmak bir kavram olarak aptal insanlar içindir. Çünkü aklı başında bir insan yasın uzun vadeli bir proje olduğunu bilir. Acele etmeyi reddediyorum. Üstümüze atılmış acıyı kimse ne yavaşlatsın, ne hızlandırsın, ne de düzeltsin. Şimdi ben bir şey yaptım. Biraz abartmış olabilirim. Evet, bunlar yeni aldıklarım. Ne yapalım? Hepsini merak ediyordum yani. Şimdi kendime şöyle bir kural koymuştum. Kitaplığımdaki tüm kitaplar bitene kadar yeni kitap almayacağım. Ama bazıları indirime giriyor, bazıları yeni çıkıyor. Yani neyse, bütün bunları bitirdikten sonra ve kitaplığımı da bitirdikten sonra böyle yeni kitaplar almayı artık gayret edeceğim. Çok zor ya. Salatadan daha hüzünlü. Evet, biz koruyacağız sizi. Hem de size rağmen. Tabaklar aracılığıyla kurulan bağ en sıkı bağdır. Ne kadar karnı doyarsan o kadar sıkı bağlanır köle efendisine. Konumuz şu, ikiyüzlülük. Peki nedir? Çok basit bir şey gibi anlatılır. Başka söyleyip başka yapmak. Ama bu tarif eksik. Çünkü ikiyüzlülük bazen bilinçli bir sahtekarlık değil. Bazen insanın kendi yalanına inanmasıdır. İnsan kendine şöyle der: ben adalet istiyorum. Ama adalet sadece kendi işine geldiğinde. Ben özgürlükçüyüm ama kendisine ters gelen düşünceler için değil. Ben ahlaklıyım ama kimse görmüyorsa o ahlak biraz tatile çıkabilir. Yani mesele karakter değil bazen, mesele konfor. Ahlakın en büyük düşmanı kötülük değil bence, rahatlık. Çünkü rahat insan prensiplerini çok hızlı satar. Politik fashion dediğimiz şey peki ne? Politik fikirleri bir yaşam pratiği olmaktan çıkıp estetik bir aksesuara dönüşmesi. Yani politik görüşün artık bir etik duruş değil de bir kostüm, bir outfit olması. Kadın hakları postu atıyor ama sevgilisiyle ilişkisi tam bir küçük diktatörlük. Doğa savunuyor ama 3 dakikalık yere arabayla gidiyor. Burada mesele hata yapmak değil asla. Hepimiz çelişkiliyiz. Mesele şu: çelişkiyi fark edip düzeltmek yerine onu marka kimliğine çevirmek. Bu yeni çağın en sofistike ikiyüzlülüğü bence. Eskiden insanlar iyi görünmek için iyi taklidi yapardı. Şimdi iyi görünmek literal olarak yeterli. Lysistrata kitabını okudum bu ayda. Aristofanes'in yazdığı Antik Yunan komedisinin en politik işlerinden biri. Temel hikaye basit. Kadınlar savaşı bitirmek için erkeklerle cinsel ilişkiyi bırakıyorlar. İlk başta komik, ikinci bakışta çok sert, üçüncü bakışta insanın ensesinde tokat gibi iniyor. Çünkü burada beden politik bir araç. Kadınların toplumda resmi gücü yok. Mecliste değiller, orduda değiller, karar mekanizmasında yoklar ama sistemin görünmeyen merkezindeler ve bunu kullanıyorlar. Buradaki büyük ironi şu: savaşı çıkaran erkekler, bedelini ödeyen herkes. Bugün de farklı mı? Çok değil. Masada karar veren başka, faturayı ödeyen başka. Klasik insanlık operasyon modeli. Lysistrata'nın esas gücü burada. İktidarı ters yüz ediyor. Erkek egemen düzenin mantığını kendi üzerine katlıyor. Diyor ki, biz sadece beden olarak görüyorsunuz ya, tamam, o bedeni çekiyoruz.
ve sistem kilitleniyor. Bu acayip modern bir eleştiri. Çünkü bugün de görünmeyen emek çekildiğinde sistem çöküyor. Bunlar görünmez sanılıyor ta ki yok olana kadar. Burada erkeklerin savaşa dair dili çok tanıdık. Onur, vatan, şeref, büyük idealler. Ama perde arkasında ego, rekabet ve güç arzusu. Lysistrata bu yüzden hala yaşıyor. Çünkü savaş anlatısı çoğu zaman yüksek ahlakla süslenmiş düşük dürtülerden oluşuyor. Bu biraz ağır oldu ama gerçek ağırdır. پلی باشه واسه از خود گذشتن لا 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 Sayın yolcularımız, İnsanın kendi mutluluğunu kendisinin yarattığına inanırım.
Bu nasıl bir masterpiece yani? Bu. James Joyce okuyun. Yani of. Gözleri yaşlardan kararmıştı. Alçak gönüllülükle gökyüzüne bakıp kaybettiği masumiyetine ağladı.